Hepinize yeni bir günden merhaba haberlerle Türkiye izleyicileri. Günün ilk haberi İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu. İngiltere'de gerçekleşen koronavirüs mutasyonu ile beraber endişeler her geçen gün daha da artıyor. New York Times gazetesinde çıkan habere göre İngiltereli sağlık yetkilileri hasta sayısına yetişemediklerinden dolayı sağlık hizmetlerinin kısa zamanda çökebileceğini belirtiyor. Bu durum İngiltere'nin sağlık ve ekonomik altyapısını zor duruma sokarken birçok ülkeden de yeni mutasyonun görüldüğü haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs mutasyonunun görüldüğü ülkeler şöyle: İngiltere, Hollanda, Danimarka, Avusturya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Belçika, İtalya, Ukrayna ve son olarak İsveç. Ülkeler hızla mutasyonun görüldüğü bölgelere sınırlarını kapatırken Japon yetkililer dün aldıkları karar ile bir süre ülkeye girişleri tamamen engellediklerini duyurdu. Sınırlarını kapatan ülkeler arasında Türkiye de var. Şu an Türkiye'de halihazırda İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika ile uçuşlar durdurulmuş durumda. Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarına göre ise Türkiye'de henüz koronavirüs mutasyonuna rastlanmadı. Ancak haftaya yapılacak taramalardan çıkan sonuçların kesin olan sonuçları oluşturacağı belirtiliyor. Aşı çalışmalarına yaşanılan gelişmelerle birlikte bütün dünya ülkelerine aşı karşıtı düşüncelerin arttığı hepimizin malumu. Bu nedenle herkesin aklına gelen soru aynı: acaba mutasyon haberleri aşıların uygulanabilirliğini arttırmak için yapılan sansasyonellerden mi ibaret? Açıkçası durumun böyle olması hepimizin içinden geçirdiği bir düşünce. Ancak durum hiç de öyle görünmüyor. Çünkü İngiltere'den birkaç gün sonra Güney Afrika Cumhuriyeti de yaptığı açıklamayla daha önce hiç görülmeyen bir türün hızla yayıldığını belirtti. Afrika kıtasında hızla yayılan türün İngiltere'dekinden daha hızlı yayılma sahip olduğu kesinleşmiş durumda. Ayrıca bununla da sınırlı değil. Dünya Sağlık Örgütü henüz doğrulamamış olsa da Güney Afrikalı yetkililerin açıklamalarına göre ülkelerindeki virüs daha çok genç erkekleri etkiliyor. Yani gençlerde enfeksiyon durumunun arttığı bildirildi. Bu durum henüz gerçeği yansıtmasa da yetkililer hala sessizliğini sürdürüyor. Sevgili izleyiciler, koronavirüs pandemisiyle birlikte hayatlarımız tamamen değişti. Alışkanlıklarımız, yaşamlarımız, hatta duygularımız değişti. Bu durum öyle bir hal aldı ki bugünler sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Gelin bir de bu duruma iyi tarafından bakmayı deneyelim. 1918 İspanyol gribi salgını. Bu salgın sadece 18 ay sürmüş olsa da 2 milyar olan dünya nüfusunun 700 milyonunu enfekte etti ve 50 milyona yakın can aldı. Üstelik hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu genç erkekler oluşturmaktaydı. Bununla da sınırlı değil. Virüs salgını 4 yıl süren Dünya Savaşı'nın sonuna denk gelmişti. Yani salgın, yaşanılan savaşların, açlığın ve çaresizliğin sadece fragmanıydı. 14. yüzyılda gerçekleşen kara veba salgını ise insanlığı tam 8 yıl boyunca etkiledi. Yarım milyar bile olmayan dünya nüfusunun 200 milyonunu hayattan kopardı. Diyeceğim o ki umudunuzu yitirmeyin. En kötü günlerin bile bir sonu vardır. Umarım kısa zamanda bu salgını da atlatırız. Videoların devamı için kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Yapmamı istediğiniz istek videoları yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşça kalın.